Tolstoy. Tanrı gerçeği bilir ama. Vladimir kasabasında Ivan Dimitri Aksonov adında genç bir tüccar yaşıyordu. Kendisine ait 2 dükkanı, bir de evi vardı. Aksenov yakışıklı, sarışın, kıvırcık saçlı, eğlenceli bir adamdı ve şarkı söylemeyi çok seviyordu. Henüz çok genç sayılabilecek bir yaşta içkiye meyletmişti. İçkiyi fazla kaçırdığında huzuru bozucu hareketlerde bulunduğu da oluyordu. Ama evlendikten sonra içkiyi bırakmıştı. Yalnızca arada sırada içiyordu. Mevsimlerden yazdı ve Aksanov Nijni fuarına gidecekti. Ailesine hoşça kal derken karısı ona "İvan Dimitri, bugün yola çıkma. Senin hakkında kötü bir rüya gördüm." dedi. Aksanov gülerek karısına "Fuarda bütün paramı çılgınlar gibi harcamamdan korkuyorsun sen." dedi. Karısı ona cevap verdi. "Neden korktuğumu bilmiyorum. Tek bildiğim kötü bir rüya gördüğüm. Rüyamda kasabadan döndüğünü gördüm. Kasketini çıkarıyordun ve saçların iyice kıra dönmüştü." Aksenov gülmeye başladı. "Bu iyi işaret." dedi. "Bütün malları satıp dönüşte de fuardan sana hediyeler getirmezsem o zaman konuş." Aksenov böylelikle ailesiyle vedalaşarak atlı arabasıyla yola koyuldu. Yolun yarısına geldiğinde tanıdık bir tüccarla karşılaştı. İkisi de gece aynı handa kaldılar. Birlikte biraz çay içtiler ve bitişik odalarda yattılar. Sabahları geç kalkmak Aksenov'un hiç adeti değildi. Serinlikte yol almak istediği için şafak sökmeden sürücüsünü uyandırdı ve ondan atları arabaya koşmasını istedi. Sonra hanın sahibinin kaldığı yere doğru yürüdü. Hanın sahibi hanın arkasındaki bir kulübede yaşıyordu. Adama hesabı ödeyip yoluna devam etti. 20-25 mil kadar gittikten sonra atların beslenmesi için arabacıyı durmasını söyledi. Bir handa konakladı. Koridorda bir süre dinlendikten sonra verandaya çıktı ve kendisi için semaver kaynatılmasını istedi. Gitarını çıkararak çalmaya başladı. Derken birdenbire çıngıraklarıyla bir troika çıka geldi ve troikadan bir polis müdürüyle 2 asker indi. Polis müdürü Aksanov'u yanına geldi ve ona sorular sormaya başladı. Ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sordu. Aksanov polis müdürünün sorularını eksiksiz cevapladı. Ona "Benimle biraz çay içmez miydiniz?" diye sordu. Ama müdür onu sorguya çekmeye devam etti. Ona "Dün geceyi nerede geçirdin? Yalnız mıydın yoksa bir tüccar arkadaşınla mı birlikteydin? Tüccar arkadaşını bu sabah gördün mü? Neden şafak sökmeden handan ayrıldın?" diye sordu. Aksenov kendisine bu soruların niçin yöneltildiğini merak etmekle birlikte bütün olan biteni de eksiksiz olarak anlattı. "Ve beni neden sanki bir hırsız ya da soyguncuymuşum gibi sorguya çekiyorsunuz ki?" demeden de edemedi. "Sadece bir iş seyahatindeyim ve sorgulanmamı gerektirecek hiçbir şey yapmış değilim." Sonra müdür askerleri yanına çağırdı ve Aksanov'a "Ben bu bölgenin polis şefiyim." dedi. "Sizi sorguya çekişimin sebebi dün geceyi birlikte geçirdiğiniz tüccarın boğazı kesili olarak bulunmuş olmasıdır. Eşyalarınızda aramamız gerekiyor." Polis şefiyle askerler hanın içine girdiler. Aksenov'un bagajını çözerek eşyalarını incelemeye başladılar. Polis şefi aniden bir çantadan bir bıçak çıkararak haykırdı. "Bu kimin bıçağı?" Aksenov çantasından çıkan kanlı bıçağı görünce dehşet içerisinde kaldı. "Bıçaktaki kan lekelerini nasıl açıklayacaksınız?" Aksenov cevap vermeye çalıştıysa da ağzından ancak 1-2 kelime güçlükle çıkabildi. Kekeleyerek Bilmiyorum, bu benim değil." diyebildi. Polis şefi "Tüccar bu sabah yatağında boğazı kesili olarak bulundu. Bunu yapabilecek olan tek kişi sizsiniz. Hanım kapısı içerisinde kilitliydi ve handa sizden başka kimse de yoktu. Bakın, kanlı bıçak sizin çantanızdan çıktı. Ayrıca yüz ifadeniz ve davranışlarınız da size ele veriyor. Şimdi anlatın bakayım bana. Onu nasıl öldürdünüz ve ne kadar para çaldınız?" dedi. Aksenov cinayeti kendisinin işlemediğini, birlikte çay içtikten sonra tüccar arkadaşını bir daha görmediği
üzerinde kendi parası olan 80 bin ruble dışında paranın olmadığına ve de bıçağın kendisine ait olmadığına yemin etti. Ama sesi çatlıyordu. Beti benze atmıştı ve sanki suçluymuşçasına korkudan tir tir titriyordu. Polis müdürü askerlere Aksenov'u bağlamalarını ve atlı arabaya bindirmelerini emretti. Askerler ayaklarını bağlayıp onu arabanın içine fırlatırlarken Aksenov istavroz çıkarıyor ve ağlıyordu. Parasına ve eşyalarına el konularak en yakın kasabaya götürülüp hapsedildi. Polis, Vladimir kasabasında onunla ilgili bir soruşturma yaptı. Tüccarlar ve kasabanın diğer sakinleri onun eskiden çok içtiğini ve zamanını boşa geçirdiğini ama aslında iyi bir adam olduğunu söylediler. Derken mahkeme günü geldi çattı. Mahkemede bir tüccarı öldürmek ve tüccarın 20 bin rublesini çalmakla suçlandı. Karısı ümitsizlik içindeydi ve neye inanacağını bilemiyordu. Çocuklarının hepsi de daha çok küçüktü, biri henüz sütten bile kesilmemişti. Kadın bütün çocuklarını yanına alarak kocasının hapsedildiği kasabanın yolunu tuttu. İlk başta kocasını görmelerine izin verilmedi. Ama görevlileri epey dil döktükten sonra izin aldı ve kocasının yanına götürüldü. Kocasını hırsızlar ve diğer azılı suçlularla aynı hücreye kapatılmış ve mahkum elbiseleri içerisinde zincire vurulmuş bir halde görünce kadın düşüp bayıldı ve uzunca bir süre kendine gelemedi. Ayılınca çocuklarını yanına çekip kocasının yanına oturdu. Ona evdeki durumu anlatıp başından geçenleri sordu. Aksenov karısına bütün olan biteni anlattı. Karısı bundan sonra ne yapabiliriz diye sordu. Masum bir adamın ölümüne göz yumaması için çara dilekçe yazmalıyız. Karısı Aksenov açar dilekçe yazdığını ama dilekçenin geri çevrildiğini söyledi. Aksenov cevap vermedi ama kederi yüzünden okunuyordu. Karısı ona, rüyamda saçlarının kırlaştığını görmem boşuna değilmiş. Hatırlıyorsun değil mi? Keşke o gün yola çıkmasaydın dedi. Parmaklarını kocasının saçlarının arasında gezdirerek. Vanya, canımın içi. Karından gerçeği gizleme. O adamı sen mi öldürdün diye sordu. Demek sen de bana şüpheleniyorsun Aksenov ve yüzünü elleriyle kapatarak hıçkırmaya başladı. Sonra bir asker geldi ve kadınla çocukların artık gitmeleri gerektiğini söyledi. Aksenov ailesiyle son defa vedalaştı. Ailesi gittiğinde Aksenov'un aklına karısıyla konuştukları geldi. Karısının da kendisinden şüphelendiğini hatırlayınca kendi kendisine, öyle gözüküyor ki gerçeği bir tek Tanrı biliyor ve biz insanlar sadece ona yalvarabilir ve sadece ondan merhamet bekleyebiliriz dedi. Aksenov başka da dilekçe yazmadı. Bütün ümidini yitirmişti. Yaptığı tek şey Tanrı'ya dua etmekti. Kırbaç ve maden ocaklarında çalışma cezalarına çarptırıldı. Kırbaç cezası infaz edildi ve yaraları iyileştikten sonra diğer suçlularla birlikte Sibirya'ya sürgün edildi. Aksenov Sibirya'da 26 yıl boyunca bir mahkum olarak yaşadı. Saçları kar gibi bembeyaz oldu. Sakalları uzadı, inceldi ve kül rengine döndü. O eski neşesinden eser kalmamış, omuzları çökmüştü. Artık ağır adımlarla yürüyor, çok az konuşuyor, hiç gülmüyordu. Sürekli dua ediyordu. Hapiste çizme yapmayı öğrendi. Bu yolla az da olsa para kazanıyordu. Kazandığı bu parayla Dervişlerin Hayatı adlı kitabı satın almıştı. Yeterli ışık olduğunda kitabı hapiste okuyordu. Pazar günleri hapishane kilisesinde kutsal kitaptan ayetler okuyor ve koroda ilahi söylüyordu. Hala güzel bir sesi vardı. Hapishane görevlileri uysallığından ötürü Aksenov'u seviyorlar ve hapishane arkadaşları ona saygı duyuyorlardı. Ona büyük baba ve derviş diye çağırıyorlardı. Hapishane müdüründen herhangi bir konuda bir talepte bulunacağı zaman her zaman için onun sözcü seçiyorlardı. Mahkumlar arasında bir kavga olduğunda da gene ona gelerek kendisinden işleri yoluna koymasını
ve kavgada hakemlik yapmasını istiyorlardı. Evinden kendisine hiçbir haber ulaşmamıştı. Aksine o karısının ve çocuklarının hala yaşayıp yaşamadıklarından bile habersizdi. Bir gün hapishane yeni mahkumlar güruhu geldi. Akşamleyin eski mahkumlar yenilerin etrafında toplanarak onlara hangi kasabadan ya da köyden geldiklerini, hangi suçtan hüküm giydiklerini sordular. Aksanov da yeni gelen mahkumların arasına oturmuş, kederli bir yüz ifadesiyle konuşulanları dinliyordu. Yeni mahkumlardan 60 yaşında uzun boylu, güçlü, kuvvetli, kısa kır sakallı biri orada bulunanları tutuklanışının gerekçesini anlatıyordu. "Efendim," dedi, "bir kızlığa bağlı bir at vardı. Ben sadece onu aldım. Sonra beni hırsızlıkla suçlayıp tutukladılar. Onlara atı eve daha hızlı gitmek için aldığımı, sonradan da zaten hayvanı saldığımı söyledim. Ayrıca kızağın sahibi de benim arkadaşımdı. O yüzden ben herhangi bir sorun yok dediysem de onlar hayır var, sen atı çaldın dediler. Ama atı nasıl ve nerede çaldığımı söyleyemediler. Bir keresinde gerçekten bir suç işlemiştim. İşte o zaman kanunlar gereği buraya gelmeyi hak etmiştim. Ama suçu benim işlediğimi anlayamamışlardı. Şimdi ise şey yüzünden buradayım. Sibirya'ya da daha önce geldim ama fazla kalmadım." İçlerinden biri adama "Nerelisin?" diye sordu. "Vladimirliyim. Ailem bu kasabadan. Adım Maker Simyoniç derler bana." Aksenov başını kaldırarak "Söyle bana Simyoniç, Vladimirli tüccar Aksenov'un ailesiyle ilgili bir şey biliyor musun? Karısı çocukları hala hayattalar mı?" dedi. "Onları tanıyıp tanımadığımı soruyorsun. Elbette tanıyorum onları. Aksenov'un varlıklı bir aile ama babaları Sibirya'da. O da bizim gibi bir günahkar anlaşılan. Biraz da sen anlat büyük baba. Sen nasıl düştün buralara?" Aksenov bahtsız geçmişi hakkında konuşmaktan hoşlanmıyordu. İçini çekerek sadece 26 yıldır işlediğim günahlar için hapis yatıyorum dedi. "Ne günah işledin?" diye sordu Maker. Ama Aksenov sadece cezamı hak etmediydim, burada olmazdım diyebildi. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Ama arkadaşları yeni gelen mahkuma Aksenov'un Sibirya'ya nasıl geldiğini, başka birilerinin bir tüccarı öldürüp bıçağı Aksenov'un eşyalarının arasına nasıl koyduğunu ve Aksenov'un haksız yere nasıl mahkum edildiğini anlattılar. Maker bütün bu anlatılanları dinledikten sonra Aksenov'a bakarak kendi dizine bir şaplak attı ve haykırdı. "Vay anasına, şu işe bak. Ama ne kadar da yaşlanmışsın sen büyük baba." Diğer mahkumlar Maker'a neden bu kadar heyecanlandığını ve Aksenov'u daha önce nerede gördüğünü sordular. Ama Maker onların sorularını cevapsız bıraktı. Sadece "Beyler, onunla burada karşılaşmamız olacak iş değil," dedi. Bu sözler Aksenov'un içine bir şüphe düşürdü. Acaba bu adam tüccar arkadaşının katilinin kim olduğunu biliyor muydu? "Belki sen Simyoniç," dedi. "Bu olayı daha önceden duymuş ya da beni belki daha önceden görmüşsündür. Ha, ne dersin?" diye sordu. "Duymamam mümkün mü? Dünyada dedikodudan bol ne var? Ama aradan çok zaman geçti. Şimdi duyduklarımı hatırlamıyorum." "Tüccarı kimin öldürdüğünü duymuş olabilir misin?" diye sordu Aksenov. Maker gülerek cevapladı. "Bıçak kimin çantasından çıktıysa o öldürmüştür herhalde. Kim olacak? Eğer bıçağı oraya bir başkası saklamışsa, atasözünün dediği gibi iş üstünde yakalanmadıkça kimse hırsız diyemez. Başının altındayken çantana kim bıçak saklayabilirdi ki? Öyle olsaydı katil surette uyanmaz mıydın?" Aksenov bu sözleri işitince katilin bu adam olduğundan emin oldu. Kalkıp oradan uzaklaştı. Aksenov o gece sabaha kadar yatağında gözünü kırpmadan yattı. Kendini son derece mutsuz hissediyor ve aklına binbir türlü hayal düşüşüyordu. Karısının fuara gitmek için
O sabah ondan ayrılırkenki görüntüsü geldi gözünün önüne. O an orada yanındaymış gibi görünüyordu karısı. Karısı önünde duruyor, gözlerini ve başını ona doğru yukarı kaldırıyordu. Onun konuşmasını ve gülüşünü duyabiliyordu. Derken çocuklarını gördü. Çocuklar çok küçüktü. Tıpkı onları bıraktığı gibiydiler. Bir tanesinin üstünde kolsuz bir gocuk vardı. Bir diğeri annesinin memesinden süt emiyordu ve sonra kendisinin eski halini hatırlamaya başladı. O genç ve hayat dolu halini. Tutuklandığı hanın verandasında oturup gitar çalışını ve bunca zaman ilgi ve şefkatten ne kadar yoksun kaldığını, gözünün önünde kırbaçlandığı yer bilirdi ve de ceza infaz memuru. Bütün o etrafta dikilip seyreden insanlar, ayaklarına ve ellerine vurulan zincirler, bütün o hükümlüler, hapishanede geçen 26 yılı ve de vaktinden önce ihtiyarlayışı, kafasından geçen bu düşüncelerle kendisini öylesine perişan hissetti ki o an kendini öldürebileceğini düşündü. Bütün çektiklerim hep bu caninin yüzünden diye geçiriyordu içinden. Makers Simoniç'e karşı olan öfkesi öylesine büyüktü ki sonunda kendi canından olabileceğini bilse de intikam ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Bütün gece bildiği duaları tekrarlayıp durdu ama yüreği bir türlü huzur bulmadı. Gündüz Maker'ın yanına hiç uğramadı, yüzüne bile bakmadı. 2 hafta böyle geçti. Aksenov geceleri uyku tutmuyordu. Öylesine huzursuzdu ki ne yapacağını bilemiyordu. Bir gece hapishanede gezinirken mahkumların yattıkları duvardan çıkma yatakların birinin altında bir toprak parçasının yuvarlandığını fark etti. Ne olduğuna bakmak için durdu. Aniden Maker yatağının altından sürünerek çıkıverdi ve korku dolu bir yüz ifadesiyle Aksenov'a baktı. Aksenov ona bakmadan geçip gitti. İstediyse de Maker onu elinden yakaladı ve ona duvarın altına bir çukur kazdığını, çıkan toprağı uzun çizmelerine doldurduğunu ve her gün mahkumlar çalışma yerlerine götürürlerken bu toprağı yola döktüğünü anlattı. Sessiz kalırsan yaşlı adam sen de kurtulursun. Eğer boşboğazlık edecek olursan beni öldüresiye kırbaçlarlar. Ama ondan önce ben seni öldürürüm. Aksenov karşısında duran düşmanına bakarken öfkeden titriyordu. Elini geri çekerek, benim kaçmaya hiç niyetim yok ve de sen beni öldüremezsin. Çünkü yıllar önce öldürdün. Dediklerine gelince Tanrı ne şekilde yol gösterirse işler öyle hareket eder. İsterse başka bir türlü dedi. Ertesi gün mahkumlar çalışmaya götürüldüklerinde kabileye nezaket eden askerler mahkumlardan bir veya birkaçı çizmelerinin toprağı yola boşalttıklarını fark ettiler. Hapishanede arama yapıldı ve tünel ortaya çıkarıldı. Vali gelerek tüneli kimin kazdığını öğrenmek için bütün mahkumları sorguya çekti. Hepsi de tünelle ilgili hiçbir şey bilmediklerini söylediler. Bilenler de Maker'a ihanet etmediler. Zira bu yüzden görevlilerin onu neredeyse ölesiye kırbaçlamaları içten bile değildi. Sonunda vali dürüst bir adam olduğunu bildiği Aksenov'a döndü ve sordu. Sen doğru sözlü bir ihtiyarsın. Bana şimdi Tanrı'nın huzurunda söyle. Bu çukuru kim kazdı? Maker Simoniç'i olayla ilgili yokmuşçasına duruyor, valiye bakıyor. Aksenov'un yüzüne ise pek bakmıyordu. Aksenov'un dudakları ve elleri titriyordu ve uzunca bir süre ağzından tek bir sözcük çıkmadı. Aklından bu adam hayatımı mahvetti. Onu neden koruyacakmışım? Çektiklerimin bedelini ödesin bakalım. Ama eğer onun yaptığını söylersem onu büyük bir ihtimalle ölene kadar kırbaçlarlar ve belki de ondan şüphelenmekle ben hata ediyorumdur. Kaldı ki onu ele vermekle elime ne geçecek diye geçiriyordu. Evet ihtiyar diye sordu vali. Bize gerçeği anlat. Duvarın altını kim kazdı? Aksenov Maker'a bir bakış fırlattı ve söyleyemem sayın valim.
Tanrı söylememe razı değil. Sizin elinizdeyim. Bana istediğinizi yapın dedi. Vali ne kadar uğraştıysa da Aksenov'a başka bir şey söyletemedi ve mesele böylelikle kapandı. O gece Aksenov yatağına uzanmış ve tam uykuya dalmak üzereyken biri sessizce gelip yatağına oturdu. Karanlıkta dikkatlice bakınca Maker'ı tanıdı. "Benden ne istiyorsun?" diye sordu. "Aksenov, neden geldin buraya?" Maker susuyordu. Bunun üzerine Aksenov doğrularak, "Ne istiyorsun? Git buradan, yoksa gardiyanı çağırırım," dedi. Maker Aksenov'a doğru eğilerek kulağına fısıldadı. "İvon, affet beni." "Ne için?" diye sordu Aksenov. "O tüccarı öldürüp bıçağı senin eşyaların arasına saklayan bendim. Seni de öldürecektim ama dışarıda sesler duydum. Ben de bıçağı çantaya gizleyip pencereden kaçtım." Aksenov susuyor ve de ne söyleyeceğini bilemiyordu. Maker yataktan kayarak yere diz çöktü. "İvan Dimitrit," dedi. "Beni affet. Tanrı aşkına beni affet. Tüccarı öldürenin ben olduğumu itiraf edeceğim. Sen de serbest kalıp evine döneceksin." "Senin için söylemesi kolay," dedi Aksenov, "ama ben senin yüzünden 26 yıl boyunca acı çektim. Şimdi nereye gidebilirim? Karım artık yaşamıyor. Çocuklarım desem beni çoktan unutmuşlardır. Gidebileceğim hiçbir yer yok." Maker Simonic'e ayağa kalktı. Kafasını yere vuruyordu. "İvan Dimitri, affet beni," diye haykırdı. "Beni kırbaçladıklarında bu kadar acı çekmemiştim. Seni bu halde görmek bana büyük acı veriyor. Sen bana acıdın ve tüneli benim kazdığımı söylemedin. Tanrı aşkına beni bağışla. Alçak herifin tekiyim ben," dedi ve hıçkırmaya başladı. Aksenov onun hıçkırıklarını işitince kendisi de ağlamaya başladı. "Tanrı bizi affetsin," dedi. "Belki de ben senden 100 kat daha ıslah olmaz bir adamımdır." Bu sözleri söylemesiyle birlikte Aksenov'un üzerinden büyük bir yük kalktı ve evine duyduğu hasret onu terk etti. Artık hapishaneden çıkmak için içinde herhangi bir istek duymuyordu. Sadece son nefesini vereceği dakikanın gelmesini bekliyordu. Aksenov'un söylediklerine rağmen Maker suçunu itiraf etti. Ama çıkış emri geldiğinde Aksenov ruhunu çoktan teslim etmişti.